Selamlar, selamlar. Oğlum bu ne kalabalık ya, şuraya bak. Bir de fiyatları bak, şimdi çektim. Bir tane zincir restoranın. Bence o kadar da pahalı değil. Pahalı olanlar da var, pahalı olmayanlar da var. Eskiden daha pahalıydı, şu an biraz toparlamışlar gibi. Saat şu an 10.30 ve havalimanı, iğne atsam yere düşmez bence bak. Ya düşebilir de düşmeme ihtimali de var. Eşit. Yani canımı pahasına oynamam. Zaman çok az bu iğne atsam düşersem düşerse istediğim gibi yapabilirim. Sen kaybedersin. Zaten bonus düşer. Ama düşmezse yanımda olacaksın. Sen gelirsin. Ama burada daha iyi. Çünkü burada alçak yani neredeyse. Sıkıntı yaratabilir. Neyse. Konudan çok saptık. Devam edelim. Bak şimdi kalabalığa bak. Lütfen dikkat. Pegasus havayolları. Oğlum ne oluyor? Çok acele 202B nolu kapıya gelmeleri önemli rica olunur. Attention please. Lan gecenin işine geldiğimiz yere bak, şunlar da tartışıyor. Az önceki taksici bir abi Tesla ile getirdi beni. Buranın girişi nerede lan? Oo reisler. Oyun istiyor onlar. Şura giriş, şurası herhalde. Neyse abi Muhteşem Yüzyıl izliyormuş. Dedi spoiler verme falan filan dedi. Adama tüm tarihi anlattım. Yanlışlıkla tüm diziyi biliyor artık ama yapacak bir şey yok. Bayağı Muhteşem Yüzyıl hayran çıktı adam. Neyse bir şu otele girelim. 6 kişilik odada kalacağım, inşallah horlayan çıkmaz. Hadi bakalım. Şimdi gel ya. Şimdi gel ya. Abi gece 4'te selamlaşılır mı? Gerçi gece 4'te selamlaşmamıştım. Daha erken selamlaşmıştım. Bir dakika bir şey yapacağım. Evet. Ne oldu? Mikrofon falan filan hayırdır? Her neyse. An itibariyle Gürcistan'ın Tiflis isimli şehrine ulaşmış bulunmaktayım. Aslında an itibariyle değil, yaklaşık bir 7 saat itibariyle. Tabii gece gelir gelmez biraz geçti. Hemen çan sesleri geliyor. Hemen hostelime gittim. Hostelde bu işte herkesin gittiği bu fabrikalı hostel. Fabrikayı hostel yapmışlar. Mantıklı. Gayet de keyifliydi bu arada. 6 kişilik odada kalmama rağmen horlayan kişi sayısı sadece bir. Bu da bir şans. Sonra şunu düşündüm. Hani bir şey şakası var ya. Yok, o şakayı söylemeyeyim. Neyse. Eğer hani odada kimse horlamıyorsa belki horlayan kişi sizsinizdir. İnşallah değildir. Ama şu ana kadar işte Orkun kardeşimle, Ziya kardeşimle beraber gezdiğim, benden şikayetçi olmadığına göre horlamıyorum. Zaten horlayacak bir, böyle horlama şeyi vermiyorum. Böyle horlayacak bir insan hissi de alıyor musunuz benden sanmıyorum. Neyse konudan çok saptık. Tiflis'teyiz. Bugün Tiflis'i böyle tamamıyla bir gezeceğiz. Bir göreceğiz neler varmış. Mikrofonumu da beğendiyseniz, beğendik yazarsanız, onun da şey olmasın. Bu arada, yani bu aradası yok işte, bu kadar. Şöyle size Gürcistan sokaklarını gösterirken Gürcistan'la alakalı, o parka bak. Gürcistan'la alakalı birkaç bilgi de vereyim dedim. Şöyle, Gürcistan'ın kendi dilinde okunuşu. Yani mesela bu yabancılar Turkey diyor, biz Türkiye diyoruz ya. Gerçi artık yabancılar da Türkiye demesi lazım legal olarak da, neyse. Bunlar da kendine, yani kendi dillerinde Gürcistan Sakartvelo diye okunuyormuş. Tabii yanlış söylüyor olabilirim. Yanlışsam eğer, Gürcistan vatandaşı olan izleyicilerimiz, hani o kadar international olduysak artık onlar düzeltsin. 2. Şarap biliyorsunuz bir alkol çeşidi. Burada 8.000 yıllık bir tarihi var. O sineklerin arasına geçin. 8.000 yıl bana biraz abartı geldi. Ben ChatGPT yazanı okunuyorum. Ondan sonra 8.000 yıl çok iddialı bir şey. Bunlar çünkü burada şarap üzümden kendileri yapıyorlar. Çok özel bir içecekmiş. Ondan sonra Tiflis'in yani Gürcüce'de adı sıcak su anlamı. O saat 9.30, bağıra bağıra konuşuyorum. Deli miyim ben? Gürcistan'da Tiflis'in anlamı sıcak su demek. Niye? Çünkü
Burada sıcak su kaplıcaları var ve aşırı değişik. Ondan bahsedeceğim. Herkes çok met ediyor. Çok ünlü. Ondan dolayı sıcak su anlamına geliyormuş Tiflis. Ay, Gürcistan'ın %80'i Ortodoks. %80'i çok... Ben nereye geldim? Niye böyle oldu? Ben yolun ortasında durdum bir de. Böyle olmaması gerekiyordu. Bir yanlışlık oldu. Daldım. Videoya daldım. Neyse şöyle geçeriz. Vietnam'dan zaten alışkınız. Bu arada 4 saat sonra burada yağmur yağacak. Ona göre 4 saat içinde en azından böyle ayakta yürümesi gereken yerleri bitirip efendime söyleyeyim. Efendime niye söylüyorum? Yeme yerlerinde falan hani 4 saat o yağmuru bastırdıktan sonra geçmeyi düşünüyorum da yağmuru 5 saat. 5 saat ne yiyeceksin? Güzel bir soru. Tamamen işlevsiz bir plan. Sessiz düşünüyorum. Tamam sessiz düşünüyorum. Bu arada sabah şu an saat 10. Benim de bir yerden yemek yapmam. Yemek yemem lazım. Bak güzel bak. Ben de bir fotoğrafçılık şeyliği oluşmaya başladı herhalde. Bak güzel yürüyordum bak gördünüz rastgele şuradan geldim. Şöyle yürüyorum. Pat. Direkt fotojenik yeri gördüm bak. Görüyorsun değil mi? Bak şuraya bak. Şimdi bak bu bayağı enteresan bir bilgi. Gürcü alfabesi. Duyuyorsunuz değil mi? Ya emin olayım bana hiç güven vermiyor bu ya. Gürcü alfabesi tamamıyla kendine özgü bir alfabe. Fiyatlar var. Neyse bakarız sonra. Tamamen kendine özgü bir alfabe. Zaten bak ve dünyada sadece 14 tane kendine özgü alfabe varmış. Ben de şimdi öğrendim. Çok çok değişik bir bilgi. Hiç bilmiyordum. Bayağı da enteresan. Bu arada az önce enteresan bir şey öğrendim. ChatGPT'ye soruyordum işte Tiflis'in nüfusu ne kadardır? Bir tahmin etsenize. Yani Gürcistan'la hiç alakası olmayan biri tahmin etsin. Tiflis'in nüfusu kaçtır? Batum'un nüfusu kaçtır? Bir tahmin edin bakayım ne diyeceksiniz. Ben tamamen çünkü yanıldım. Tahmin ettiniz mi? Ben düşünüyordum ki hani Batum'da daha fazla nüfus vardır falan diye düşünüyordum. Ama enteresan bir şekilde Tiflis'in nüfusu 1,1 milyonken Batum'un nüfusu 300 binlerde bir şey. Ben niye yoldan yürüyorum ya? Abi ben niye hep böyle oluyor ya? Burada tadilat var. Benlik bir durum yok tamam. Ben yine yanlış bir şey yaptım sandım. Bana enteresan geldi. Zaten Gürcistan'ın total nüfusu 3 küsur milyonlardı. Buraya bir yere koyarım. Yine kendime iş çıkarıyorum kurguda. Ee, Yani nüfusun çoğunluğu Batum'la Tiflis'e yüklenmiş vaziyette. Bir de böyle araya bir Gürcistan tarihi de atayım. Böyle ara ara atacağım bu tarihleri. Milattan önce 400 yılı mıydı ya? Hafıza hiç yok bende ya. Bir dakika. 5 saniye önce yazdım Google'a ya. Milattan önce 400. Milattan önce Milattan önce 4. yüzyılda ilk Gürcü krallıkları oluşuyor abi. Kolis ve İberya. Kolis doğru mu diyorum emin değilim ama İberya'dan eminim. Niye? Çünkü İberya geçtiğimiz sezonun Gürcistan Ligi'nde şampiyon olan takım. Tebrik ediyoruz. Bu arada Gürcistan takımlarına da sesleniyorum. Ya kardeşim Kvaratskhelia çıktı, Mamardaşvili çıktı, Çakvatse çıktı. Milyon tane çok iyi topçunuz var. Hala Şampiyonlar Ligi'ni geçtim Konferans Ligi'ne takım yollayamıyoruz ya. Biraz efor yakışıyor mu bak. Gelişiyor futbol gelişiyor. Gürcistan Avrupa Şampiyonası'na neler yaptı. Bayağı tarihlerinin en iyi sonucunu aldı. Dünya Kupası elemelerini Taksici abiyle de tartıştık. Talihsiz bir grup yani. Hem İspanya dünyanın en iyi takımı şu an. Bize balta attılar. Türkiye bence jenerasyon 2002'den sonraki en iyi takım. Sen ne anlatıyorsun futbol programı? Konuşurum. Neyse. Bulgaristan kötü. Ama şimdi zaten iki takım iyi olunca sen üçüncü olunca eğleniyorsun. Talihsiz oldu abi dedim. Yani talihsiz kura çektiniz dedim. Ama onun dışında Gürcistan gelişiyor ama takımların da biraz efor. Artık başkanlar mı, yönetim mi, kim taşın altına elini sokacak bilmiyorum ama gelişmesi gerekiyor bu futbolun Gürcistan'da. Çünkü futbola değer veren bir memleket olduğunu ilk dakikalarımda değil, ilk saatlerimde bile anladım. Orada ben bayağı yanlış bir yere saptım galiba. Ya ben tarihi anlatıyordum özüm. Ne o konu futbola geldi. Neyse. Devam ediyoruz sonra. Milattan sonra 337 yılında da Gürcistan Hristiyanlığı kabul ediyor ve çok enteresan bir şey söyleyeceğim iyi dinleyin.
Hristiyanlığı kabul eden ilk ülkelerden biri. Bu özelliği var. Müthiş bilgi yaptım. Sonraki Milyoner Olmak İstersin'e katıldığımızda bu soru çıkar. 337 yılı. Şu an etrafı çekmiyorum. Kendimi çekiyorum çünkü etrafta bir şey yok. Benzinlik falan var yani. Yola Sambrara Katedrali'ne gideceğiz. Orayı da anlatacağım. Tarihten devam edelim. Gürcistan'ın tarihine hakim olun önce. Önce bir yeri geziyorsan tarihini bileceksin. Sonra 11 ve 12. yüzyılda gelmeden önce 5. yüzyılda bir tane kral, adı neydi? Gordinya mıydı? Şimdi yanlış olmasın. Bir tane kral Tiflis'i daha o zamandan başkent yapıyor. 11. 12. yüzyıllarda Gürcistan süper altın çağını yaşıyor. Kimle? Kraliçe Tamara ile birlikte altın çağını yaşıyor. Ve ChatGPT'nin dediğine göre çok iddialı bir cümle bu arada. Ben demiyorum. Bölgenin süper gücü. Öyle yazıyor. Altın çağlarını yaşıyor ama ondan sonra ilk 1226'da Moğollar geliyor. Ülke bölünüyor. Ardından 1801'de de Rusya Doğu Gürcistan'ı ilhak ediyor. Ardından diyorum da arada 300 yıl var. Ya o 300 yılda ne olduğunu anlatırsam bu iş Gürcistan belgeseline dönecek. Ona gerek yok. Ben hani üstünden öyle diye geçiyorum ki fikrimiz olsun. Bakalım yaya geçidinde duruyorlar mı? Durmuyorlarmış. Bunu da canlı görmüş olduk. Aa polis gördü. Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyormuş. Aha. Abi 1918'de kısa süreliğine de olsa Gürcistan bir özgürlüğüne kavuşuyor. Bağımsız Gürcistan devleti oluşuyor. Ancak 1921'de Sovyetler tarafından işgal ediliyor. Sonra zaten malumunuz Gürcistan dağıldıktan sonra 91'de 9 Nisan 1991 senesinde ise Gürcistan bağımsızlığını ilan ediyor. Alkış. Tak tak. Elim diğer elim dolu. Tak 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 tak. Gürcistan'ın böyle kısa böyle bir gelmişten geleceğe, şimdiden öteki zamana böyle güzel bir kare. Böyle bir tarihi böyle bir şey yaptık. Üstünden geçtik. Ama çok güzel şurası. Nikola Barataşvili'nin bu arada bu heykeli. 19. yüzyılın en büyük romantik şairlerinden, yazarlarından biri olduğu söyleniyor. Burada da heykeli var. Oo, evi kiraya veriyor. Arayıp fiyat sormak isteyenler için orayı da çektim. Şurada garip bir ev var. Tam korku filmi çekmelik bir ev. Yönetmen olsam değerlendiririm. Ve vakit geldi. Uzun zaman olmuştu. Ben de özledim. Siz de özlediniz. Hadi bakalım. Ama hayır. Şuraya bastırırsam... Dur bir dakika. Örümcek ağları falan var ama beni durduramaz. Şuna bastırsam abi. Ya yapma ya. Şuna bastırayım. Ah. Oha şeyi salladım he. Ha, çalışmıyor. Ya vallahi heveslendim ya. Normalde şu merdivenden çıkmam gerekiyor da bu yol daha böyle tehlikeli diye o yoldan çıkacağım. Zaten saat 10. Hiçbir şey olmaz. Biz mantığa bak. Yalnız şuna çok moralim bozuldu. Uzun zaman sonra bir musluk suyu içecektik. Sokak suyu. Ama olmadı. Sağlıklı. Bir de güvenilir bir sokak suyu demedi. Ne güzel ortam yapmışlar ya. Şuraya bak. Oo. Aa Anıtkabir'e benziyor. Allah. Ağaca bak. Bu ağacın adını Christian Baroni ağacı koyuyorum. Çok güzel. Bu arada Sameba Katedrali, gideceğim şimdi katedral, aslında böyle çok eski tarihi bir mevzu değil. 2004 yılında yapımı tamamlanıyor. Gelenekselle geçmişi birleştirmişler. Pardon ikisi aynı şey. Gelenekselle moderni birleştirmişler. Ama böyle yokuş yukarı mı çıkacağız sabah sabah ya? Olsun. Birleştirmişler ve öyle bir mimari üretmişler. Bakalım neler olacak. Neler olacak mı? Neler oldu zaten. Kısaca göstereceğiz. Burada bir saray gibi bir şey hissettim. Ne olduğunu bilmiyorum ama Cumhurbaşkanlığı sarayı falan olabilir burası. Ben de göremiyorum. Boyum yetmiyor da. Aha galiba burası. Gideceğimiz yer.
Abi nereye geldik? Böyle... O arkadan da bir abi geliyor. Şurada ne var? Ha, hiçbir şey yokmuş. Su var gibi hissettim de. Böyle gidelim o zaman. Plansızlık artık yine. Böyle gidelim. Burası daha doğru gibi geldi bana. Aha. Unutmuşum seksek oyunu. Bir insan seksek oynamayı nasıl beceremez ya? 7 ile 8'e ayrı ayrı bastım, gördünüz mü? İkisini aynı anda basamadım. Aha, overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına hafifçe sürülür. Hemen teslim edilir. Aha, bizde de var bu. Boşuna komşu demiyoruz. Kalabalık. Bugün pazar mı? Aha, bugün pazar. Aha, pazar bugün. Ulan seçtiğim güne bak. Pazarı seçmişim. İçerisi çok kalabalık olacak. Tabii içeri girebilecek miyim? O da bir soru işareti. Bakalım ne olacak. Ve işte huzurlarınızda Sambrera Katedrali. Ve işte huzurlarınızda Sambrera Katedrali. Oo, felaket bir yer yapmışlar. Yani içerisi bayağı güzeldi. İşte bak, burası farklı bir şey. Hani şey gibi değil. Bu işte Avrupa'daki falan Katolik katedraller gibi değil. Burası başka bak. Buraya hakikaten bence bir bakmak güzel olabilir. Bir de tam öyle bir saatte pazar 12 neredeyse, saat kaç? Saatimi almamışım. Saatimi nasıl almadım ya ben? Neyse, tam prime time yani şu anda. Tabii içeride millet duygusal dua ediyor. Çıkanlar ağlıyor. Hüzünlü bir şekilde iç döküyorlar. O yüzden çok yoğun bir zamana denk geldiğimiz zaman içeride böyle durup da çekim yapacağım bir alan, dışarıdan böyle biraz alanı çekmeye çalışıyorum. Tamam. Buradan da böyle gözüküyor burası. Aa, şuraya gideceğim bak. Orası başka bir gün. Son çağrı artık. Şiddetli vurdu. Böyle bir çıkışta tavuk pilav, lokma falan verirler diye sonuna kadar bekledim ama öyle bir ikram olmadı. Biraz üzüldüm çünkü çok açım. Gerçekten artık karnıma bir şeyler girmesi lazım. Malumunuz Gürcistan'ın da bugün ne kadar çok malumunuz ifadesini kullandım. Malumunuz Gürcistan'ın da yemekleri, geleneksel yemekleri meşhur. O yüzden oradan gideceğiz. Zaten çok bir zamanım yok. Hani bari gelenekselden bastıralım. Burası kesinlikle bence görülmesi gereken bir yer. Yani katedralmiş deyip geçmeyin. Belki bana tam o prime time'da gittiğim için, yani tam cuma diyorum. Pazarın ortasına gittiğim için öyle gelmiş olabilir. Belki normalde daha sakin, sessizdir ama bence bayağı farklı normal bir Katolik kilisesine kadarıyla. Bence bir gelin görün, eğer yani Rusya'daki tüm Ortodoks kiliselerini görmediyseniz burayı kesin. Yani şey deme, 2004'te yapılmış tarihi falan değil deme, harbiden bence gelip görmek lazım. Bayağı enteresandı yani içerisi. Güzel de yapmışlar yeni olmasına rağmen. Neyse, şimdi şehir parkına gidiyorum. Bu şehir parkı, Barış Köprüsü diye bir yer var. Barış Köprüsü. Köprünün adı Barış Köprüsü. Oradan da geçeceğiz. Barış Köprüsü'nün hemen yanına, üst tarafına, yani şehrin üst tarafına böyle bir şehir parkı yapılmış. O şehir parkının içinden geçeceğiz. Orası da güzel diyorlar. Bakalım güzel mi? Abi şu an ne gider biliyor musun?
haçapuri diye bir yemekleri var. Aslında pide diyebiliriz. Ben şimdi fotoğrafını buraya koyarım. Şu an ondan istiyorum. Onu güzel yapan bir yerden onu böyle bir güzel yerim şu anda. Hayalim onu yemek. Yani isteğim o. Bakalım becerebilecek miyiz? Bulabilecek miyim? Ama bir şey yani alelade ben nerelere girdim. Ya bu Google Maps beni harbi çıldırtacak. Beni soktuğu çıkmaz sokağa bak ya. Aa yok merdiven var. Pardon. Merdiven. Bakayım iniyor mu? Lafımı yutmayayım hemen. Lafımı yutmayayım. Evet, merdiven varmış. Tüm Google Maps ailesinden özür diliyorum. Wow. Evet yol varmış. Oo. Ay benim hedefim şöyle yürümek. Ama böyle heyecanlı gidip böyle geçmeyin. Canınızı tehlikeye atmayın. Teleport sistemi var burada da Azerbaycan'daki gibi. Azerbaycan'daki gibi. Neyse kendimle dalga geçiyorum. Orkun olmayınca kimse benimle dalga geçemiyor. Ben kendi kendime dalga geçiyorum. Teleport yapıyorsunuz buradan. Buraya böyle sapıyorsunuz. Sonra şöyle yapacağız. Hani gidip de yollara atlamayın. Bu arada Yavaşvili kimse sıkıntı. Duvarlara ne yapmışlar? Baksana alfabe bir değişik geliyor. Bayağı garip ya. F galiba. Fumayin. Bu yeni bir şey. Bunu bilmiyorum. Bu ne bu? Lut. Bu Arapçadaki şey değil mi? Bir şey değil mi? Biraz Arapçaya benziyor. Zaten Farsçayla benzer şeyleri varmış, kelimeleri varmış. Ama yazı tipi böyle bana çok hafifinden bazı kelime, bir tane kelime Arapçaya benzettim. Bak. Çıtır böyle. Birazcık andırıyor. Burada tabii duvar sanatı icra edilmiş. Ya bu eğer belediyenin değil halkın yaptığı, yani burada liseliler gelip okul çıkışı toplanıp bunu yaptıysa helal olsun. Bayağı iyi yapmışlar. Hani Ali Ayşe'yi seviyor falan da yazabilirlerdi. Gerçi onu da yazmışlar da. Yani şunlar daha çok dikkat çekiyor tabii. Bakayım doğru yere geldik mi? Teleportu doğru yapabildim mi? Yaptım bak. Şimdi göstereceğim. Dur bekle. Bak az önce oradaydık. Şimdi buradayız. Hem de sağlıklıyız. Devam. Aha. 35 İzmir, 38 Kayseri, 36 Kars olması lazım. Kars diye hatırlıyorum, yanlış olabilir. Burası da konser, fuar ve sergi alanıymış da mimari olarak bu acayip bir şey yapmışlar ya. Havalandırma borusuna benziyor bak. Kocaman bir havalandırma borusu. Kim bilir bu arada bunun mimarı hangi havalı düşünceyle böyle bir şey inşa etti. Ben adama havalandırma borusu diyorum ama bence havalandırma borusuna benziyor. Galiba park, o bahsettiğim parkın içinden yürüyorum bu arada şu anda. Gayet güzel yeşillik. Oh. Güzel. Ne oluyor be? Aha bayağı köpek var ya burada. Konser olunca buradan alıyorlar. Park bayağı ya. Güzel yapmışlar. Adamlar devasa piyano yapmış. Piyanonun içine girebiliyor muyuz? Oo. Öyle bir hakkımız var mı? Yok gibi. Çünkü şurada bir boşluk koydularsa bu hani yapma demek. Buradaki tüm köpekler ama böyle küçük çocuk yani daha bunlar bak. Şimdi büyük gözüküyor da zoomladım diye böyle. Ve küçücükler, şu kadar bir şey böyle. Şimdi bu arada enteresan bir yere götüreceğim size. Değişik bir heykele gidiyoruz. Görünce diyeceksiniz ki ne alaka ya diyeceksiniz. Ben de bu arada öyle dedim ama görünce göreceksiniz. Aha, Barış Köprüsü. Ben de araba falan geçiyor sanmıştım ya. Demek ki barış sadece yayalar için geçerli.
Ama Gülüşüm şimdi Barış Köprüsü, burayı araçları açacaksın abi. Burada kavga, el kol. Bir de bu yani Gürcistan komşu sonuçta. Bunlarda da kesin o gerginlik vardır trafikte. Ya kardeşim sol şeritte niye öyle yavaş diyorsun? Bip bip bip, seni ne yaparım? Gel in bakayım, ne yapalım görelim. Yok öyle mi, yok şöyle mi? Sonra şu an haberde görürüz. Barış Köprüsü'nde skandal kavga. 3 yaralı falan diye çıkar. Barış Köprüsü'nde hiçbir olayı kalmaz. O yüzden mantıklı bir hareket yapmışlar. Bu arada benim buradan böyle yürümem gerekiyordu. Nereden yürüyeceğim diye düşünüyordum. Buradan böyle iniş yapmışlar. Mantıklı. Şimdi Barış Köprüsü'ne gidiyorum. Bir barışalım bakalım nasıl oluyormuş. Ulan iyice TRT belgesel kameramanı gibi oldum ha. Nasıl yakalıyorum böyle şeyleri ya? Enstantanelere bak. Buralara müzik koyacağız tabii. Evet. Bugünkü konuğumuz Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Ronald Reagan. Yok Donald Reagan mıydı? Yok Ronald Reagan. Abi. Ne düşünüyorsun? Bizi beraber al. Tamamdır. Abi görüşürüz. Arayı ama bir şey yazıyor ya. Ali Koç gibi oturuyor ama. Şuraya yana da Ali Koç'u koyarım. Devam edelim biz. Şimdi Özgürlük Köprüsü'nden karşıya geçip rotamıza devam edeceğiz. Gezilecek çoğu yer aslında karşıda var. Tamamlıyoruz. Bayağı köpek var her yerde. Yolumuz çok uzun değil. Gideceğimiz yer Old Town'da. Böylece bir Old Town'da da giriş yapmış olacağız. 2 saat sonra büyük yağmur var. Ben hala bir şey yemedim. Bu gidişle ne yiyeceğiz? Ayvayı yiyeceğiz. Devam edelim. Ayda haşlanmış patatesli patso gibi bir şey bu ha. Baba baba. Allah mesut etsin. Buranın girişi nerede ya? Aha tam benim boyuma göre bir kapı yapmışlar. Ama oradan girmeyeceğiz. Şu fotoğrafların arkasından çıkmayalım ya. Buradan giriliyor mu acaba? Bence ana kapı burası değil. 7 kişinin fotoğrafına çıktık ha. Fotoğraf, video yasak. İçeride çekim yasak da o yüzden çekmedim normal olarak. Ama içeride bir tane teyzeye çok kızlar. Bir odaya giriyordu. Artık nasıl bir odaysa oraya girmek yasakmış. Teyzeye bir vardı herkesin içinde var ya. Teyze de onlardandı ya. Onlardan. Teyze de yani yüksek ihtimalle Ortodoks ama kız da affetmedi yani. Öyle bir mekan. Baba adam o kadar sıfır park etmiş ki arada yaprak durmuş. Ya çok güzel bulmuştum haçapuri yemek için. Ama bir saat sonra dedim abi Türkçe de biliyordu abi. Dedim abi bir saat dayanırsak harbiden sıkıntı çıkar dedim. Yani bir saat harbiden midem dışarı çıkar dedim yani. Şimdi başka bir yer buldum Google Maps'te şey yazıyor işte en ucuz yer falan filan en ucuz en uygun yer falan gibi. Herhalde haçapuri'nin şey gibi bir yer. Pidem var ya Türkiye'de pideyi 50 liraya satıyorlar. Öyle bir yere gidiyorum herhalde. Ama artık bir şey yemem gerekiyor. Bir de 19'ları çok pahalı geldi bana ya. Yine yiyecektim bu arada da. Buraya yazarım fiyatı. Hadi Allah'a emanet. Söylemeyi unuttum. Pazarlar da meşhur burada. Çarşamba pazarına dönmüş zaten ortalık bak. İncik, boncuk, çanta her şey satılıyor. Dunkin Donut. Evet. Geldi kaçapuri. Yiyeceğiz şimdi. Bu da elle yenilir ya bak şimdi. Şöyle alacağım bunu. Oo. Şöyle bandıracağım. Çok iyi. Bayağı iyi. Pide gibi. Bir de bak arasını kestim hani yemek için. Arasında da peynir var. Yani şu kaşarından da şöyle. Ama bayağı sıcak. 16 lira bu arada. 247 liraya. Şuraya doları yazarım. Diğer yerden daha uygun. Bayağı iyi. Gelirseniz kesin yiyin.
Bayağı iyi bu. Bir de bu galiba. Normal insanlar bunu 2 kişi falan yiyor herhalde. Ben tek başıma yiyeceğim için. Ama çok açtım vallahi yerim yani. Hiç gocunmam. Bitireceğim yani bunu. Altını da göstereyim. Bayağı iyi ya. Şu araları var ya, şu ekmeğin araları da kaşar. Bayağı iyi. Dolu dolu. Bu borjami soda çok meşhur Gürcistan'da. Bunun olayı şu: Borjami diye bir yer var Gürcistan'da. Oradaki volkanik dağlardan, volkanik yanardağlardan gelen minerallerle işte öyle bir soda. Kaynağı orası. Çok methediliyor. Hafif tuzlu, bol mineralliymiş. Bakalım nasıl. Kadın bir beypazarı edecek mi? Kadın bardak vermese ben bunu kafama dikerdim. Bu arada Gürcüce birkaç tane şey öğreniyorum. Birazcık tuzlu, evet. O tuz tadı geliyor birazcık. Ama onun dışında normal soda. Afiyet olsun. Rahibe gibi olmuş mu? Niye böyle? Şimdi daha iyi mi? Yok, bence daha şöyle daha iyi. Tamam. Güzel. Hadi bakalım. Yemeğimizi yedik. Şarjımızı ettik. Telefonun şarjından bahsediyorum. Çekim yaptım. Ve Gürcistan Design sokağından da çıktık. Bu arada ben diyordum Pidem gibi bir yere gidiyorum falan filan. Yok, gayet 10 numara mekana gittik. Total fiyat 19 gel tuttu. Onu da şuraya yazıyorum, dolar cinsinden. He, nasıl ya? He, arkadan mı sabitlediniz? Yo. Oğlum, havada mı dur? He, yok. Ya 40 kilometre yürüyoruz. Yürüyorum. Çıkıyorum. Sizin gibi tosbağa gibi kafede, restoranda oturmuyorum. Şehrin her yerine gittim ya. Çayeli Spor 1, Amasya Spor 1 maç sonucu. Ya şu Amasya ya ama Çayeli ile de berabere kalma ya. Ya harebeden kayboldum he. Baksana, ormanda kaldık bir de. Tiflis'te bir Türk görünce insan heyecanlanıyor. Ben aynısını yaşadım. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşımızı izlediğiniz için. İzlemeye devam edin.